Gemi tekrar hareket edip Haliç'in mezarlıklarla kaplı karşı yakasına doğru yol alırken pencereler yeniden titremeye başlıyor. Geminin bacasından tüten koyu kara dumanın etkisiyle manzara daha hüzünlü ve resim gibi görünüyordu. Bazen gök kapkaranlık oluyor derken tıpkı bir köşesi alev alan film gibi soğuk bir kar aydınlığı beliriyordu. Büyük tarihinin yanında yaşayan yoksulluğu dış etkileri o kadar açık olmasına karşın içine dönük mahalle ve cemaat hayatını bir sır gibi sürdürüyor oluşu, dışa dönük anıtsal ve doğal güzelliğinin arkasında günlük hayatının kırık dökük, kırılgan ilişkilerden kurulması mıdır İstanbul'un sırrı? Ama bir şehrin genel nitelikleri, ruhu ya da özüne ilişkin her söz kendi hayatımız hakkında, daha çok da kendi ruhsal durumumuz hakkında dolaylı olarak konuşmaya dönüşür. Şehrin bizim kendimizden başka bir merkezi yoktur. ...1972 Mart'ında okuldan kaçıp eski Haliç vapurunda Eyüp'e giderken... ...kendimi İstanbullularla bu kadar yoğun bir şekilde özdeşleştirmemin anlamı neydi? Kalbimi kıran aşk hikayesinin ve bütün hayatımı vereceğimi sandığım resim zevkinin elimden kaçışının... ...şehrin hüznünün yanında önemsiz olduğuna kendimi inandırmak istiyordum belki. Kendimden çok daha yenik, ezik ve kederli olan İstanbul'a bakarak kendi acımı unutmak istiyordum da denebilir. Ama melodramatik Türk filmlerinin daha baştan hüzünle yaralanmış, bu yüzden de aşkta ve hayatta kaybetmeye programlanmış kahramanları gibi şehrin hüznünü kendi hüznüme bahane de etmiyordum. Şehri görmenin bedeli olan hüzne alışık değildim. Belki de içimdeki mutlu oyuncu çocuk yüzünden İstanbul'da hüzne en uzak kişi bendim. Bu duyguya alışmak istemiyor, varlığını içinde hissettikçe onu kabul edemiyor, huzursuzlukla koşturuyor, İstanbul'un yalnızca güzelliğine sığınmak istiyordum. Bir şehrin güzelliği, tarihinin zenginliği ya da esrarı bizim ruhsal acılarımıza niye ilaç olsun? Belki de yaşadığımız şehri tıpkı ailemiz gibi başka çaremiz olmadığı için severiz. Ama onun neresini, neden seveceğimizi icat etmemiz gerekir. Hasköy'e yaklaşan Haliç vapurunun içinde bütün akıl karışıklığı ve hüznüme rağmen bana derslerde öğretilenlerden çok daha derin bir bilgi ve teselli sunduğu için de İstanbul'a o kadar bağlı olduğumu hissediyordum. Vapurun titreyen pencerelerinden yıkıntı halindeki eski ahşap evler, devletin hiç bitmeyen baskıları sonucu boşalmış Fener'in yarım metruk Rum mahalleleri ve yıkıntı halindeki binaları ile birlikte şimdi karanlık bulutların içinde daha esrarlı duran Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve İstanbul'un tepeleri, camiler ve kiliselerle yapılmış silüeti gözüküyordu. Tarihle yıkıntıların, yıkıntılarla hayatın, hayatla tarihin bu özel iç içe geçişi şehrin ahşap ve taşla yapılmış eski dokusunun kalıntıları, uzak mahallelere gitme zevki bana tükenmekte olduğundan endişe
resim zevkimin yerini tutacak neredeyse hazır bir ikinci dünya gibi geliyordu. Bu gelişigüzel şiirsel karışıklığın içinde olmak istiyordum. İstanbul'da yaşamanın bedeli olan hüzne, bu kaçınılmaz kadere bir an önce ulaşıp rahatlamak istediğimde söylenebilir.